Mutlu pazarlar sevgili dostlar. Bugün 28 Mayıs Pazar. Hepimize hayırlı uğurlu gelecek bir gün diliyorum. Evet, bugün gökyüzünde neler var? Seçim günündeyiz. Hepimizin inşallah gidip oyunu kullandığı bir gün olsun. Biraz önce haberlerde izlediğim göre sandıklarda fazla yoğunluk olmadığını söylüyor televizyon kanalları. Lütfen hepimiz, herkes oyunu kullansın. Çünkü oyunu kullanan kazanır diyebilirim. Evet sevgili dostlar, güzel bir gün dedik ve bugün Ay Başak Burcu'nda. Yarın yani pazartesi gününe de Ay Başak Burcu'nda başlayacağız. Buna göre gökyüzünde neler var? Bizi nasıl etkileyecek? Öncelikle çok disiplinli, daha dikkatli, detaylara dikkat eden, daha nasıl diyelim, plan ve programlı bir günde olacağız. Ayın fazı aynı. Yine ilk dördün fazındayız. Tabii ki toprak elementinin güçlü olduğu bir gün. Ve bunun akabinde de hani ayın parlaklığı da güçlü. Şimdi toprak elementi güçlü olduğu için gökyüzünde tabii ki isteklerimizi, yapmak istediklerimizi, planlarımızı, niyetlerimizi, öncesi olan konuları aktifleştirmek için güzel bir gün. Yani güçlü bir enerji var. Toprak elementindeki her ayın geçişinde de bizim için burada kalıcı, dediğim gibi öncesi olan konuları tamamlamak için güç verecektir. Yengeç burcundaki Venüs'ümüz kadınlarla ilgili konuları, kadınların başarıları, onların isteklerinin doğrusunda ilerlemesi için güç verdiğini evvelsi gün ya da dünkü yayında söylemiştik. Bugün Merve Dizdar'ı gördüm. Çok güzel bir ödül almış Kansas Ödül Film Festivali'nde. Kendisini tekrar tebrik ediyorum. Çok mutlu olmuştum. Dediğim gibi kadınlar için önemli bir, güçlü bir süreç aslında. Ve burada bu yayında şunu da hatırlatmak istiyorum sevgili dostlar. Bu hafta içerisinde Plüto biliyorsunuz Kova'da ya, artık Oğlak Burcu'na tekrar geri dönecek. Bu toprak elementine dönen, Oğlak Burcu'na dönen Plüto tabii ki toprak elementini güçlendirecek ve bizim geçtiğimiz sürelerde bize fırsat tanımayan bir takım konular tekrar gündemimize gelecek. Yani bu haftalık yorumlarda bundan bahsedeceğim ama bugün, yarın, pazartesi günü için de her şeyi söyleyeyim. Artık dönmek üzere olduğu için hani Plüton'dan da güçlü, kuvvetli bir etki var. Bizim hayatlarımıza bunu da değerlendirin lütfen. Bugünün saatlerini de vereceğim sizlere. Güzel saatlerini ve aynı zamanda şöyle günün açılarından bahsetmek istiyorum. Çok fazla açının olduğu bir pazar günü yaşıyoruz. Bilhassa da Satürn Güneş karesi var. Satürn Güneş karesi genellikle yaşamsal enerjiyi biraz aşağı çeken, zorluk çıkarabilen, motivasyonu aşağı çeken, karamsarlığa götüren, hatta bazı otorite figür dediğimiz kişilerin blokajlarıyla karşılaştıran bir açıdır. Olgun ve yaşlı insanlar astrolojide gösterir ve aynı zamanda da dediğim gibi otorite pozisyondaki şey, yani başta olan kesimle ilgili de. Şimdi Güneş hani değişken grup burçlarda olduğu için bu. Altını çizerek söylemek istiyorum tekrar. Hemen derecesini de söyleyeyim. Bu Güneş Satürn karesinin 6 derece değişken grup burçlar arasında gerçekleşiyor. Tabii ki şimdi balık, ikizler hattı burada güçlü. Bir de hemen 4 Haziran'da Yay burcunda bir dolunay yaşayacağız. Bu demek oluyor ki zaten şu an söylediklerim şu an yaşıyor olabiliriz. Dolayısıyla da değişkenlik, bir şeylerin değişmesi, birdenbire fikir değişmesi veya belki de çıkacak engelle yönümüzü değiştirebilme fırsatı da getirebilir. Hani her açıdan bakmak gerekiyor bu açıya. Ve mesela Güneş'in şu anda yani an itibariyle baktığımızda tam MC noktasında durduğunu görüyoruz. Demek ki bu yani değişim ya da bu zorlayıcı durumlar iktidar, prensip olarak bizim bir yere koyduğumuz insanlar, hayatımızı ilgilendiren tüm alanlarda, ki ikizler olduğu için burada bilgi, iletişim, bilgiye erişmek, eğitim ve biraz da o alana, o sektöre hitap eden, yani tüm dijital ortamlar diyelim, haberciler diyelim, onlarla ilgili konular veya oralarda bir takım engeller veya kısıtlamalar çıkma olasılığı var. Ha, bu kalıcı mı olur? Hayır, olmaz, çünkü Merkür Başak Burcu'nda ve Merkür
Merkür Boğa burcunda ve Ay'da uyumlu açısı var. Yani Ay'dan da destek alan bir gün. Yani her ne kadar bizi zorlayan koşullar olsa da özel hayatlarımız için de bunu söyleyeyim. Mesela sağlıkla ilgili bir takım konu olabilir. Gerginlik vardır. Ki daha çok sağlıkla ilgili aslında olacaktır. Bakın Başak sağlığı aslında işaret eder. Sağlıkla ilgili gelişmeleri bugün ve yarın takip etmek, yeni planlar yapmak, bir şeyleri kurgulamak için de kullanabileceğimiz bir gün. Evet, Satürn karesi var. Satürn 12. evi şu anda, yani balıkta olduğu için burada bizim bilmediğimiz, görmediğimiz arka planda belki bizi düşürmek için çalışan bazı enerjiler olabilir. Burada dost ve düşmanlara da dikkat etmek gerekiyor. Yani nacizane kanaatim böyle. Ancak tekrar şunu da söylemek istiyorum. Burada çalışan kesim, işçi kesimi, yani emekçiler, sağlıkla ilgili konular ve onların arasında çıkabilecek bir takım anlaşmazlıklar gibi düşünebiliriz. Tabii bunu çok büyük çerçeveden değerlendirmek gerekiyor. Dünya üzerinde de değerlendirmek gerekiyor. Yine Dünya Sağlık Örgütü, yine sağlıkla ilgili konular burada enteresan bir şekilde ortaya çıkabilir. Ve diğer yandan baktığımızda bakın arkadaşlar, gerçekten Başak dediğimizde çok dikkatli, nokta atışı yapan, önemli işleri çok nasıl diyelim, önemseyen, ciddiye alan bir yapıda. Şimdi Başak ve Merkür burada güçlü açıda olduğu için gerçekten işimizi zorlaştıran koşullar olursa da bizim için sonuçlar olumlu gelebilir. Çünkü mesela günün diğer açılarını söyleyeceğim bugün pazar gününün. Saat 12.45, 13.45'te Güneş Satürn karesi gerçekleşiyor. Gerçekten yani çok karamsar bir enerjidir. İnsanda aslında psikomatik sorunlar da yaratabilir. Mesela sinirsel gerginlikleri de ortaya çıkartacaktır. Ve onun yanı sıra başka zorlayıcı açı ne var? Akşam saat 18-19.30 arasında Ayın bu defa Şiron'la bir 150'li var. Bu da genellikle zorlayıcıdır, biliyorsunuz Şiron kareleri. İyileşmek istediğimiz yerden hop diye başka bir darbe alırız. Böyle bir durum da olabilir. Ama günün genelinde çok sürpriz bir açı var. Bakın çok sürpriz. Akşam saat 8.30'dan itibaren başlıyor. 8.30 diyorum bakın. 22'ye kadar, 22.30'a kadar etkili. Çok yeni bir durum gelebilir. Hiç beklenmedik bir durum gelebilir yaşantımıza. Çünkü Ay Uranüs'e üçgen yapacak. Bu sürprizdir ama biraz yenilik yapmak, bir şeyi farklı yönde algılamak veya onu deneyimlemek gerekiyor. Yani bir şeyi denememiz lazım. Yani gökyüzü bize dene ve gör diyor aslına bakarsanız. Ve bu açı nerede gerçekleşiyor? Hangi hatta, onu da söyleyeyim size. 9. hatta. 9. hat genellikle eğitim, öğrenim, uzak seyahatler, beklenen haberler olabilir. Bakın çünkü Merkür de orada. Çok haber bekleyen var. Çok enteresan, bazen bazı durumlarda, yani benim değerli danışanlarımın arasında çok oluyor. Genellikle beklenti içindeler iş meslek konusunda. Tabii birçok insan da şu şeyi bekliyor, yani seçim sonrasındaki süreci bekliyor. Hareketsiz kaldı, bir durdu insanlar. Merkür de Boğa'da, durmaları normal. Ne zaman hızlanacağız onu söyleyeyim ben size. 11'inden itibaren, yani 11 Haziran'dan itibaren artık hız kazanıyor. Tüm durağanlaşan konular, aynı zamanda işte o günde Plüto artık Oğlak Burcu'na gerilemiş olacak. Şöyle baktığım zaman, yani bugün için konuşmak istiyorum. Venüs hala orada. Şimdi bugün tatil günündeyiz ve önemli seçim günündeyiz. Evet. Mesela Juno denilen bir gezegenimiz var bizim. Bir asteroidimiz var aslında diyelim. Juno İkizler Burcu'nda. Şu anda İkizler Burcu'nda bir Güneş'le yakınlığı var. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu bir ortaklık demektir. Yani Güneş ve Juno beraberse eğer bir birliktelik, uzun vadeli bir anlaşma anlamına gelebilir. Bizim tabi burayı Merkür yönetiyor. Bu biraz krizli olabilir. Bu ortaklık zorlayıcı olabilir. Merkür çünkü Boğa burcunda ve Merkür'ün Ay'la da güzel bir etkisi var. Şimdi şöyle gerçekten çok enteresan bir gökyüzü var. Diyelim bir ortaklık. Ortaklık nerede? Bir ortak iş, eşle, partnerle anlaşma.
Yeni bir el sıkışma, yeni bir işbirliği. Bunlar da doğabilir bakın. Yine pazartesi günü için de aynı şeyi söylüyorum. Eğer böyle bir durumunuz varsa zaten kullanın bugünleri. Gerçekten kullanın. Toprak elementindeki her halükarda her durum bizi kalıcı, uzun vadeli anlaşmalara götürür. Evet, yani gökyüzündeki toprak elementi de çok yüksek. Bugün yine hava ikinci planda, üçüncü planda ateş, dördüncü planda su. Yani bugün istikrar isteniyor. Yani uzun vadeli, köklü gelişmeler isteniyor ve bunu yapmak için de gökyüzü fırsat veriyor. Şimdi bugün tabii ki sabah geçtiği için sabah 7 ile 8 arasındaydı bizi motive edecek güzel saatimiz. Diğer saatimiz ise saat 16 ile 17 31 arasında gerçekleşecek. Bir tanesi de 15-19 15-42 arasında. Hakikaten çok güzel. Yani toplam olarak aslına bakarsanız 15 ile 17'ye kadar aralıkta güzel bir enerji akışı var. Sevdiğimiz, önem verdiğimiz, değer verdiğimiz her şey için güzel bir süreç, konuyu ele almak için kullanabilirsiniz. Gün genelinde ne yapacağız? Başak günü hiç durmadan çalışacağız. Disiplinli bir şekilde organize olacağız. Bakın haftanızı planlayın lütfen. Bu hafta sağlık kontrolleri olanlar, sağlıkla ilgili, işle ilgili beklentisi olanlar, onları planlayın. Eğer ki çok uzun bir süre geçmişse, ki bence 11'inden sonra daha güçlü olacak, yani 11 Haziran'dan sonra siz dönün. Siz karşı tarafa bir alo deyin veya bir mesaj atın, mail atın. Yani siz böyle oturup beklemeyin sevgili dostlarım. Yani beklemek demek şu demektir. Yani istemiyorsan tabii ki dönme, ama eğer çok istiyorsan bence kendini bir hatırlat. Benim bakış açım bu şekilde açıkçası. Çünkü dediğim gibi bugün gerçekten gökyüzü destekliyor. Özellikle bu verdiğim 15 ile 17 arasını değerlendirirseniz olabilir. Bir de bir şey daha bakacağım. Şu 29'una bakacağım. Yani pazartesi günü. Bakın pazartesi günü saat 12.44'te Başak Burcu'ndaki ay boşluğa girecek. Saat 17.50'ye kadar boşlukta. Pazartesi günü için planlarınızı lütfen bu saatleri kadar yapın. Aynı zamanda çok da güçlü açılar var. Ay çünkü teraziye geçecek akşam saatlerinde ve Plüto ile bir üçgen açı içinde olacak. Ve Ay Venüs seksili de var. Fena bir gün değil. Yarın gece saatleri belki birazcık şey olabilir. Biraz ilişkilere eğileceğiz. İlişkilerle ilgili konular gündemimize gelecek. Sevgili dostlar, lütfen oylarınızı kullanın. Şimdi ben böyle bir sabah günaydın demek istedim sizlere. Bugün de Haziran ayı burç yorumlarınızda inşallah çalışıyorum. Akşama da sanırım yayınlıyor olacağım. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir pazar diliyorum. Kendinizi, çevrenizdekileri sevmeyi unutmayın. Şu Güneş Satürn karesi çünkü biraz sevgisizlik verir. Boş verin, onun da etkisi geçecektir. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.